Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için şerbetini tam çeken baklava tadında çok da kolay bir şerbetli tarifim var. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. 3 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine dökelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 2,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Ve şerbetimiz kaynayana kadar orta ateşte pişirelim. Şerbetimizi şöyle bir karıştıralım. Şeker eridikten sonra ve suyumuz, şerbetimiz kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kadar daha şerbetimizi pişirelim. Sonrasında birkaç damla limon damlası ekleyerek şerbetimizi soğutmaya bırakalım. Şimdi cevizli irmik tatlımızın hamurunu yapmak için uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtamızı kıralım. 1 çay bardağı irmiğimizi ekleyelim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 su bardağı çekilmiş cevizimizi ekleyelim. 1 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben üzüm sirkesi kullandım tarifimde. Elma sirkesi de olabilir. Çırpıcıyla yumurtanın dağılması için şöyle bir çırpalım. Sonrasında diğer malzemelerimizi ekleyelim. ...150 gram tereyağı ekleyelim. Tereyağımız oda sıcaklığında olacak. Benim tereyağım dondurucuda olduğu için hemen çıkardım. Bir cezvenin üzerinde buharda hafiften eridi. Diğer katı olan kısımları da oda sıcaklığında olduğu için bu şekilde bir görüntüde. Sizler önceden buzdolabında olan tereyağınızı oda sıcaklığına getirip bekletin. Sonrasında ekleyebilirsiniz. 150 gram tereyağımızı ekledikten sonra 1 su bardağı unumuzu ekliyoruz. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyoruz. Hamur kabartma tozu 10 gramdır. Bu malzemelerimizi elimizle güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir hamur hazırlıyoruz. Yakından da gördüğünüz gibi biraz elime yapışan bir hamur olduğu için hemen yarım su bardağı daha un ekledim. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yumurta bazen büyük, küçük olabilir. Herkesin kullandığı yumurta boyutu farklı olabilir. Unun markası farklı olabilir. Çok normal. O yüzden kontrollü bir şekilde ekliyoruz ki istediğimiz kıvama erişelim. Bu şekilde hamurumuzu elde ettikten sonra hemen şekil vermeye başlayabiliriz. Ben hamurumdan, cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar kopardım. Silindir şeklini verdim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Silindir şeklini verdikten sonra bıçak yardımıyla üzerinde çok sık olacak şekilde çizgiler oluşturdum. Farklı bir doku sağladım. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 20 adet cevizli irmik tatlısı elde ettim. Daha fazla sayıda cevizli irmik tatlısı yapmak isterseniz eğer hamur kabartma tozu hariç diğer malzemeleri aynı oranda 2 katı olarak artırarak daha fazla sayıda şerbetli tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Ramazan bayramında veya bazı özel günlerinizde kalabalık misafirlerinize yapmak istediğiniz zaman bunu da belirtmek istedim. Bu arada kuru yemiş olarak ceviz yerine fındık, badem veya Antep fıstığıyla da aynı ölçüde olacak şekilde bu tatlımızı değişik olarak hazırlayabilirsiniz. Hepsiyle de çok güzel oluyor. Ben daha önce Antep fıstıklı olarak yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Elinizde hangi kuru yemiş varsa ona göre yapabilirsiniz. Tatlımıza şekil verip hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında tatlımızı yaklaşık 40 dakika kadar pişirelim. Ben tam 40 dakika pişirdim. Güzelce üzeri ve altı kızardı. Kızardıktan sonra fırından aldım. 2 dakika kadar beklettikten sonra soğuk şerbetini tatlımızın üzerine döktüm. Mutlaka 1-2 dakika kadar fırından çıktıktan sonra bu tatlımızı bekletelim. Sonra soğuk şerbetimizi üzerine dökelim. Çok kısa sürede şerbetini çeken tatlıdır ama ben en az 5 saat kadar dinlendirdim. Dinlenen tatlımız çok daha lezzetli olacaktır.
Şimdi fırından tatlımız çıktı. Yakıttan da gördüğünüz gibi üzerinde hafif çatlaklık olduktan sonra ve kavruk bir şekilde 40 dakika kadar tatlımızı pişirdikten sonra şerbetle buluşturuyoruz. Yağlı kağıt sermiştim pişirmeden önce. Yağlı kağıdı hemen çıkardım. Şerbetliyorum şimdi tatlımı. Bu arada tatlımızı fırınımızda alt üst ayarda fanlı bir şekilde pişiriyoruz. 30 dakika olduktan sonra mutlaka kontrol edelim. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Kıyır kıyır bir tatlı olduğu için kısa sürede pişirmiyoruz. En az 30 dakika kadar fırında tutalım. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat kadar üstü açık şerbetini çeksin. Ben daha güzel şerbetini çekmesi için bir ters yüz yapıyorum tatlıları. O şekilde çok daha güzel şerbetini çekiyor. Üstü tam kapalı kalmazsa daha güzel muhafaza edebilirsiniz. Evet, 4 saatin sonunda tatlımız sunuma hazır. Hemen üzeri için toz antep fıstığı serpiyorum. İstediğiniz fıstık veya fındık, cevizle de süsleyebilirsiniz. Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Sade olarak da servis edebilirsiniz. Süslemesini yaptıktan sonra sizlere hemen yakından iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Sizler yakından tatlımızın iç kıvamını, dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve teker teker dönüş sağlıyorum. Ramazana sayılı günler kala sizlerle daha çok şerbetli tatlılar paylaşmak istiyorum. Sizlerin de istediği tarifler varsa eğer şimdiden yorum kısmına yazarsanız mutlaka planlamamın içerisine alıp tariflerini videoya çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi de denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi bekliyorum. Henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin, deneyen takipçilerimin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.